Merhaba, bu haftaki videomuzun konusu civan perçemi bitkisi. Civan perçemi bitkisinden 3 ayrı kür tarifimiz olacak. Ayrıca doğru bitki nasıl anlaşılır ve nereden alınır hepsinin cevabı bu videoda. İyi seyirler. Efendim uzun süredir yaklaşık bir aydır video paylaşımımız olmadı. Hem ofis değişikliği hem de Ramazan sebebiyle birazcık ara vermiştik. Ancak tekrar haftalık olarak paylaşımlarımıza devam edeceğiz. Bu kısa açıklamadan sonra şimdi gelelim civan perçemine. Civan perçemi papatya familyasından çok yıllık ve dayanıklı bir bitki. Bitkinin Alkilla cinsi en bilinen türüdür. Bu türü halk arasında ve geleneksel tıpta çeşitli kullanımlarından dolayı popülerdir. Kandil çiçeği, binbir yaprak otu, şeytan ısırgan otu, akbaşlı, barsam otu, şövalye bin yaprağı, marangoz otu, marsam otu gibi bir sürü ismi vardır. Ülkemizde bolca yetişen ancak tıbbi bitki yetiştiriciliği olarak maalesef yapılmayan bir bitki. Papatya ile yakından ilişkili tek dallı bir bitkidir. Yaklaşık 80 türü bulunur. Çiçekleri çeşitli renklerde olabilir. Doğada genellikle sarı ve beyaz çiçekli türleri görülür. Bizim kürlerimizde kullanacağımız türü sarı çiçekli olan civan perçemidir. Maalesef tıbbi bitki şartlarına uygun olarak yetiştirilmediği için bu bitkiyi yol kenarları dahil buldukları her yerden toplayarak piyasaya sürüyor aktarlar. Bitkinin en doğru şekilde toplayıp Türk ve dünya piyasasına süren, ülkemizde faaliyet gösteren bir Alman firması olan Martin Bauer'dir. Ülkemizde birkaç iyi marka bu firmanın ürününü paketleyip 100 gramı 20 ile 30 lira arasında fiyatlara satmakta. Onun haricinde aktarlarda bitkinin 100 gramı yaklaşık olarak 15 lira civarı fiyatlara satılmakta. Toptancılarda ise kilosu 30 liraya satılıyor. Ancak doğru bitkiyi bulmak, anlatmış olduğumuz kürlerden istenilen faydayı görmek için çok ama çok önemlidir. Öncelikle alacağımız bitki kesinlikle gölgede kurutulmuş olmalıdır ve raf ömrü bir yılı geçmemiş olmalı. Çiçekleri kullanılan bu tarz bitkilerde muhakkak kapalı şekilde muhafaza edilen ürünler tercih edilmelidir. Saklama koşullarına uyulmayan bitkiler rahiyasını ve etkisini kaybedecektir. Güneşte kurutulan bitkiler oldukça soluk renkli olurlar. Gölgede kurutulan bitkiler ise bizim türümüzde kullandığımız bitkide olduğu gibi daha canlı bir renge sahiptirler. Bu videomuzda sizlere 3 ayrı kür tarifimiz olacak demiştik. Bunlar adet söktürücü, erken menopoz ve rahim kanseri için olan kürlerimiz. Civan perçemi bitkisi aslan pençesi gibi kadınlar için yaratılmış bitkilerden biri diyebiliriz. Birçok kadın hastalığında ya direkt olarak ya da tek başına veyahut başka birkaç takviye ürünüyle birlikte tüketilir. Bu videoda vereceğimiz tariflerde çayın demleme şekli aynıdır. Tüketim ve uygulama tariflerini ekranda sizlerle paylaşacağım. Bu tarifler haricinde civan perçeminin başkaca kullanım alanlarını da ekranda paylaşıyorum. Kürler kullanılırken tüketilmesi gereken ya da tüketilmemesi gereken gıdalarda videonun açıklamalar kısmında yazacağım. Okumanızı tavsiye ederim. Piyasada civan perçemi bitki haricinde 3 farklı şekilde satılmakta. Civan perçemi yağı, ekstresi ve civan perçemi suyu olarak satışı yapılıyor. Tüm saydığımız ürünler içerisinde saf civan perçemi yağı kullanımı açısından çok kolay ve fayda olarak diğer hepsinden daha etkili bir üründür. Bir bardak ılık suyun içerisine bir damla katılır ve günde bir kez tüketilir. Ancak fiyatı itibariyle oldukça pahalı bir ürün. Yağından sonra en fayda göreceğiniz ürün civan perçemi ekstresi olacaktır. Fiyat olarak daha ucuz, kullanım olarak da kolay bir ürün. Her gün kutu içeriğinden çıkan ölçek miktarınca sabahları aç karnına bir kere tüketiliyor. Bu şekilde kullanıldığında bir şişe yaklaşık olarak bir ay boyunca sizlere yetmekte. Ekranda paylaştığım firma bu ürünü en kaliteli şekilde üreten firmadır. Güvenle alınabilir. Bunu söylerken tabii ki neye dayanarak söylüyorum? Kesinlikle yıllardan beri satmış olduğumuz ve müşterilerden gelen geri dönüşe göre bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ayrıca İmminat firması ülkemizde üretilip Avrupa Birliği'ne satışı yapılan nadir ürünlerden biridir. Kesinlikle güvenle tüketilebilir. İçindeki ekstrat oranı da oldukça fazla bir ürün. 3. sıraya ise bitki çayını ekliyoruz. Özellikle kür tariflerinde kaynatma süreleri çok önemli olduğundan kesinlikle bitki çayı çok daha başarılı olmaktan. Hem fiyat olarak hem de fayda olarak oldukça güzel bir tercihtir. Son olarak piyasada birkaç firma tarafından civan perçemi suyu satılmakta. Ancak bu sular kaynatma yöntemiyle elde edilmektedir. Distilasyon yöntemiyle elde edilmediği için kullanımını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Açıkçası satan firma bile içeriğinin saflığı konusunda garanti vermemekte. Ancak
gerçekten saf bir distilasyon ile hazırlanan civan perçemi oldukça faydalı olacaktır. Ama maalesef ben bu şekilde bir ürün bulamadım. Varsa bildiğiniz üzerinde distilasyon yöntemiyle üretilmiş. Distilasyon yöntemiyle nasıl üretiliyor? Civan perçeminin yağını çıkartmak için distilasyon makinesine koyuyorlar. Yağından sonra arta kalan su distilasyonla üretilmiş civan perçemi suyu oluyor. Bu oldukça başarılı ve faydalı olacaktır ama maalesef piyasada ben böyle bir ürün göremedim. Efendim, kürleri kullanırken kaynatma süreleri ve doğru bitki kullanımı istediğiniz faydayı elde etmeniz açısından oldukça önemlidir. Bu videoda sizlerle paylaştığım bilgiler açık kaynaklardan ve bitki ansiklopedisinden derlediğim bilgilerdir. Ayrıca uzun yıllardır mağazalarımızda bu ürünleri kullanan müşterilerimizin geri bildirimlerinden gelen tecrübeleri sizinle paylaşıyorum. Civan perçemi bitkisi hem fiyat olarak uygun bir bitkidir hem de özellikle kadın hastalıklarında oldukça faydalı bir tıbbi bitkidir. Bu bitkiyi günlük hayatınızın bir parçası haline getirmenizde hiçbir sakınca yoktur. Bu konu hakkında başkaca sorularınız olursa lütfen videonun altına yazın. Her soruyu cevaplamaya çalışıyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.